Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere en kolay yöntemle beyti kebap nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Buyurun tarifimi yapmaya birlikte geçelim. Beyti kebabımızı yapmaya başlayalım. Gerekli olan malzemeler: 2 adet kapya biber, 1 adet orta büyüklükte kuru soğan, 4 adet sarımsak, yarım demet maydanoz. Öncelikle kapya biberlerin baş kısımlarını keselim, güzelce ayıklayalım. Daha sonra bu malzemelerimizi küp küp doğrayıp rondomuzdan hepsini birlikte geçireceğiz değerli izleyicilerim. Şimdi de soğanımızı güzelce küp küp doğrayalım. Onu da kapya biberlerin üzerine ilave edelim. Sarımsakları biraz daha küçük küçük doğrayıp rondoya ilave ediyorum değerli izleyicilerim. Çünkü sarımsakların içerisinde tamamen kaybolmasını istiyorum. Maydanozlarımızı da doğrayıp rondomuzun içerisine ilave edelim. Rondomuza ilave etmiş olduğumuz malzemelerimizi aşırı derecede parçalayıp suyunun çıkmasına sebep vermeyelim değerli izleyicilerim. Bu işlemimizin daha zor olmasına sebep olacaktır. Şöyle birazcık hafiften iri parçalar halinde olmasını istiyorum. Daha sonra çekince size göstereceğim ben bunu. Bakın kıvamı tam bu şekilde olacak. Ne çok ince olacak ne çok iri olacak değerli izleyicilerim. 500 gram dana kıyma kullandım. 500 gram dana kıymamızı yoğurma kabımızın içerisine alalım. Üzerine rondodan çekmiş olduğumuz içimizi de ilave edelim ve köftemizi güzel bir şekilde yoğurmaya başlayalım. Köftemizin çok lezzetli olmasını ve güzel bir sonuç elde etmek istiyorsak değerli izleyicilerim, köftemizi çok güzel bir şekilde yoğuralım. Bakın tam bu aşamada içerisine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı tuz ilave edelim. Köftemizi tekrar yoğurmaya başlayalım. Evet değerli izleyicilerim, köftemizin güzel bir şekilde kıvam almasını istiyorsak eğer biraz önceki hazırlamış olduğum karışımı çok çekmeyelim ki sulandırmayalım. Sulandırırsak köftemizi yoğurmakta zorluk çekebiliriz. Evet, köftemiz için öncelikle 3 adet toplamda 3 adet hazır yufka kullandım. Evet, diğer yufkalarımızı güzelce katlayalım, bir kenara alalım ve yapacağımız yufkamızı öncelikle tezgahımızın üzerine açalım. Açmış olduğumuz yufkamızı bize bakan kısmından bir karış içeriye olmak üzere katlayalım. Bir de uç kısmından 4-5 santim içeriye gelecek şekilde katlayalım ve yufkamızı sarmak için düzeltelim. Düzeltmiş olduğumuz yufkamızın üzerine köftelerimiz ne kalın olacak ne ince olacak. Orta büyüklükte, orta eşitlikte güzel bir şekilde yufkamızın üzerine dizelim. Eşit bir şekilde bakın bu şekilde dizelim değerli izleyicilerim. Bir de yufkaların uç kısımlarından her iki baş kısmından ve son kısmından bakın 4-5 santim olmak üzere bir boşluk bırakalım ki daha sonra bu yufkayı katlayacağız içe doğru. Değerli izleyicilerim, eğer köftelerim çok yumuşak oldu, yufkanın üzerine dizmekte zorluk çekiyorum diyorsanız eğer içerisine azıcık bir galeta unu bırakarak köftemizi birazcık daha kıvamlı hale getirebilirsiniz. Hiç panik yapmayın. Eğer köftem çok sert oldu diyorsanız da bu sefer de içerisine yarım fincan su, yarım fincan da sıvı yağ ilave edip yumuşatabilirsiniz köftelerinizi. Bir de değerli izleyicilerim, bakın bu şekilde yufkamızın diğer boş kısımlarına gelecek şekilde her yerini sıvı yağla güzel bir şekilde yağlayalım. Yağlayalım ki köftemiz
Kuru kuru olmasın yufkamızı sardığımızda. İnanın bak çok lezzet katıyor bu yaptığımız işlem. Şimdi bakın dediğim gibi uç kısımlarını şu şekilde iç kısmına doğru katlıyoruz. Katlamış olduğumuz kısımlarına da yine sıvı yağla güzelce fırçayla yağlıyoruz. Şimdi de rulo halinde köftelerimizi bakın bu şekilde dürüyoruz. Güzel bir şekilde saralım bu köftelerimizi. Hazırlamış olduğumuz köftelerimizi bakın bu şekilde verev verev kesiyoruz. Güzel, şeklinin güzel olması için değerli izleyicilerim. Bu işlemi yaptığımızda da gerçekten görseli çok güzel oluyor. Yufkaları kestiğimizde içinden çıkan köfteleri de parmağımızla güzelce içeriye doğru itersek gayet güzel bir şekilde pişecektir. Belli bir aralıkla dizersek aralarda güzel bir şekilde pişer değerli izleyicilerim. Bakın benim dizdiğim şekilde tepsinin üzerine dizin. Aralarına da dediğim gibi ısı gelsin ki güzel pişsin köftelerimiz. Diğer köftemi de yine aynı şekilde sarıp keselim ve tepsimizin üzerine dizelim. Toplamda 3 adet yufkadan yaptım ben bu köftelerimi ve uç kısımlarını tepsimin üzerine koymadım. Başka bir tepside uç kısımlarını pişirdim. Yani onları da ziyan etmedim değerli izleyicilerim. Onları da kullandım. Videomu beğenip beni buraya kadar izlediyseniz değerli izleyicilerim, kanalıma abone olursanız, kanalımın büyümesinde bana yardımcı olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir de yeni atmış olduğum videolarımdan eğer anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Ve videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bakın hazırlamış olduğumuz köftelerimizin üzerini de bir fırça yardımıyla güzelce sıvı yağla yağlıyoruz. Bu işlem köftelerimizin yumuşak olmasına sebep olacaktır değerli izleyicilerim. Önceden ısıtılmış 190 derecede fırında kızarana kadar pişirelim. Köftelerimizin şimdi de sosunu hazırlayalım değerli izleyicilerim. Bunun için tavamızın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edelim. Yağımızı güzelce eritelim. Eriyen yağımızın içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim ve kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. İsterseniz sizler bu aşamada domates püresi de ilave edebilirsiniz değerli izleyicilerim. Üzerine sırasıyla 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ilave edelim ve karıştıralım. Üzerine örtecek kadar yaklaşık 1 su bardağı kadar sıcak suyumuzu da ilave edelim ve koyu bir sos olana kadar pişirelim sosumuzu. Sosumuz kaynamaya başlayınca ocağımızın altını kısalım. Yavaş yavaş sosumuz koyulaşana kadar burada pişsin değerli izleyicilerim. Sosumuz pişerken de biz de kebabımızın yüzüne süreceğimiz tereyağımızı güzel bir şekilde eritelim. Sosumuzun koyu olması bu işlemimizi çok kolaylaştıracaktır değerli izleyicilerim. Akışkan bir sos olursa hem görselinde bir sıkıntı oluşturacaktır beyti kebabımızın. Hem de daha lezzetli olmasını istiyorsak koyu bir sos olsun ki yufkalarımızın üzerinde durabilsin değerli izleyicilerim, tutunabilsin. Biz de bir kenarda 1 yemek kaşığı tereyağımızı tavamızın içerisine alalım, güzelce kokusu çıkana kadar eritelim. Bakın değerli izleyicilerim, mis gibi kokusu geldi. Tereyağımız şu anda tam kıvamında eridi. Şimdi soslarımızı bir kenara alalım. Başka bir tavamızın içerisinde beyti kebabımızı süslemede kullanacağımız domates ve biberlerimizi hafif bir şekilde kızartalım. Çok aşırı kızartıp yumuşatmamıza gerek yok değerli izleyicilerim. Çok az bir yağda bakın bu şekilde güzel bir şekilde biberlerimizi kızartalım. Evet, kızaran biberlerimizi tavamızın içerisine alalım. Bunun için de 5-6 tane yeşil sivri biber kullandım değerli izleyicilerim. Yine kalan yağımızın içerisine
Bu şekilde bakın çeri domates kullandım ben süslemek için. Sizler de istediğiniz domatesleri kullanabilirsiniz. Çeri domateslerimizi fazla pişirmeden bakın şu şekilde birazcık kızarttım. Bunu da dediğim gibi süslemede kullanacağım. Evet, beyti kebaplarımız bakın çok güzel bir şekilde kızardılar değerli izleyicilerim. Şimdi sunumunu hazırlayalım. Bir kase süzme yoğurt ve bir de başbaşı buğdayla ben bulgur pilavı pişirdim değerli izleyicilerim. Sunumumu bu şekilde yapmak istedim. Orta kısmında pilavım, etrafında süzme yoğurt ve domateslerle böyle bir sunum yapmak istedim. Evet, şimdi de en güzel kısmına gelelim. Bütün lezzetleri birbiriyle buluşturalım değerli izleyicilerim. Bakın yufkalarımızın orta kısmına gelecek şekilde sosumuzu tamamen bitene kadar ilave edelim. Çok lezzetli, son derece pratik, yapılması kolay. Misafirlerimize ikram edebileceğimiz harika bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum değerli izleyicilerim. Deneyecek ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Kanalımda kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Şimdi de beyti kebabımızın her yerine gelecek şekilde kızartmış olduğumuz tereyağımızı güzelce gezdirelim.